Şimdi bedeni ameliyat etmek için uyutmak icap eder. Ruhta ise durum tam tersidir. Ruhu ameliyat etmek için de uyandırmak icap eder. Şimdi tuttuğumuz orucun bedene bakan yanıyla ruha bakan yanı bambaşkadır. Tuttuğun oruç bedeni uyur bir hale getiriyor çünkü gitgide güçsüzleşiyor enerji almayan organlar. Hatta böyle ikindinin devamında ne oluyor? İki büklüm, belin bükülmüş bir halde değil mi? Böyle masum gariban kalıyorsun. Ama aynı oruç bedeni yorgun bir hale getirirken ruhun da cihazatlarını çok kuvvetli bir hale getiriyor. Nasıl oluyor bu iş? Şöyle. Şimdi benim bedendeki organlarım olduğu gibi, kaşım, gözüm olduğu gibi aslında bunların her birisinin ruha bakan bir penceresi var. Ne demek istiyorum? Aslında göz görmez, gören ruhtur. Göz, ruhun görmesini sağlayan penceredir. Aslında kulak duymaz, duyan ruhtur. Kulak, ruhun duymasını sağlayan açılmış bir penceredir. Şimdi Ramazan'dan önce kaşımı, gözümü, burnumu, ağzımı, aklımı, fikrimi en çok yemek için kullanıyorum. Sen maddi organlarını hep yemek için kullanınca manevi organların da ona hizmetkar olmuş oluyor. Normalde beden dediğin ruhun takım çantası. Ama takım çantasına çok kıymet vermiş gibi oluyorsun. Ramazan'da midenin kilidi vurulunca ruhunda bedene hizmet eden organlar artık bedene hizmet etmez oluyorlar. Görmen, duyman, koklaman, düşünmen bunların hepsi lillah için, Allah'ın rızası için olmuş oluyor. Ve aslında ne oluyor? Beden güçsüzleşiyor ama ruhtaki cihazat asıl vazifesini yapmaya başlayaraktan daha güçlü bir hale gelmiş oluyor. Yani Ramazan'da beden gücünü yitiriyor ama ruhta da gücünü yitirmiş organlar uyanıp güçlenmeye başlıyor. Muazzam bir dönüşüm oluyor. Bu cihette biz bir nebze melekleşiyoruz Ramazan'da. Şimdi bu neden önemli? Benim ruhumdaki cihazları kullanmam neden önemli? Bakın şu yüzden önemli. Risale-i Nur'un bu okuduğumuz Kur'an tefsirinin mesleğinde nefsini öldürmek diye bir mesele söz konusu değildir. Nedir biliyor musunuz? Benim nefsime takılı cihazlar vardır ve bu cihazları dünya için değil de ahiret için kullanmak söz konusudur. Yani ben görerekten Allah'ı tanımam söz konusuyken gözlerimi çıkarmama gerek yok değil mi? İşte bunların hepsi nefse takılan cihazlar. Görme, duyma, düşünme. Bunların hepsi nedir? Nefse takılan cihazlar. Risale-i Nur'un mesleğinde bu cihazları öldürmek söz konusu değildir. Nedir? Yönünü değiştirmek söz konusudur. Kainattaki masnuatı görürsün, Rabbini bulursun. Güzel bir koku burnuna değer, Rabbini bulursun. Muazzam sesler, nidalar işitirsin. Şimdi mesela internette falan denk gelmişsinizdir. Güzel bir resim çizdiklerinde arkaya ne koyarlar? Fon müziği koyarlar. Allah Azze ve Celle de dağlara, yamaçlara çıktığında güzel bir resim çiziyor mu oraya? Çiziyor. Fon müziği koyuyor mu? Koyuyor. Bülbülleri koyuyor. İlahir. Düşün yani. Şimdi bunların her birisini kavradığında Allah'ın muhteşem sanatına hayran kalıp durursun. Şimdi bu manzarayı yakalayabilmemizin en büyük rolünü Ramazan ayı oluşturuyor. Yani bu Ramazan ayı bizim maddi lezzetlerden vazgeçmemiz ve manevi cihazlarımızda ne için verildiyse onun için kullanmamızı sağlayan, yani arabanın 10.000 bakımını yapan, yani bozulan bir telefonunu fabrika ayarlarına döndüren en muazzam ay bu aydır. O yüzden birazdan okuyacağımız 5. nüktede o nefsin fabrika ayarlarına nasıl döndüğünü bize öyle bir işlemiş ki Üstad Hazretleri hayran kalacaksınız. Ve bunun anahtar kelimesi de tehzibi ahlak olacaktır. Nefsin ahlakına ayar vermek. Tehzip ıslah etmek demek bu arada, temizlemek. Konunun ana hattı oldu mu? Nefse ve nefsin cihazatlarına bir ayar verme söz konusu olacak. Ramazan bunu nasıl sağlıyor? Buna bakacağız. Birazdan muazzam bir hadise var. Dikkatinizi verin. Bismihi Sübhanehu. 29. mektup Ramazan Risalesi 5. nükte. Ramazan-ı Şerif'in orucu nefsin tehzibi ahlakına ve serkeşane muamelelerinden vazgeçmesi cihetine baktığı noktasındaki çok hikmetlerinden birisi şudur ki. Şimdi ben baştan alayım, konu çok önemli. Tehzibi ahlak demek nefsin ahlakına ayar vermek, terbiye etmek var yani. Şimdi bu nefse ayar vermek, terbiye etmek neden önemli? Ben ateşi evde bir kuzineye yani sobaya koyarsam o ateşi terbiye etmiş olurum. Hem evi ısıtırım hem de yemek pişiririm. Ama aynı ateşi terbiye etmeyip etrafa saçsam evim barkım yanar. Doğru mu?
Nefiste aynı şey söz konusu. Terbiye ettiğinde nefsi göreceksin ki muazzam şekilde Rabbini tanımak için verilmiş bir vahidi kıyası, bir ölçü birimi. Terbiye etmeyip eve yaydığın anda evini barkını yakar üstüne koyar. Şimdi nefsi en çok benzettikleri materyallerden birisi deniz kumudur. Çünkü deniz kumunu terbiye edersen ne çıkar ortaya? Cam çıkar. Ben o camla gerek mikroskobik yakını görürüm, gerek yıldızlar kadar uzağı görürüm. Doğru mu? İşte nefis terbiye olursa Rabbini görmeyi sağlayan bir rasathane hükmündedir. Terbiye olmazsa gözüne kuma attığında göremediğin gibi nefis terbiye olmazsa da hakikati göremezsin. Bu yüzden nefsin terbiyesi, yani ne dedik buna? Tehzibi ahlak kısmı çok önemlidir. İnsanda ruhuna, kalbine takılı manevi duygular olduğu gibi nefsine takılı hayvani duygular da vardır. Tehzibi ahlak demek, bu duyguların tamamını ayarlayaraktan yerli yerine kullanmak demek. Benim vücudumu bir saray hükmünde düşünün. Bu sarayın sultanı, kumandanı benim kalbimdir. Bu sarayın efendisi, doğru yanlış şeylerin tercih edicisi aklımdır. Bir de bu sarayın kapısının önünde görevli bekçileri vardır. Bir de bekçinin yanında köpek vardır. Ne için? Korumak için. Şimdi bizler eğer sarayın bekçisine, neymiş sarayın bekçisi? Dil. Sarayın bekçisine sürekli rüşvet verdiğimizi düşünelim. Sürekli. Pirzolalar, baklavalar, tantuniler, ciğerler. Nasıl veriyorsun? Gece gündüz rüşvet veriyorsun. O verdiğin rüşvetler bir türlü sarayın içine gitmediğinden sarayın kumandanı kalp ve sarayın efendisi akıl gıdasız kaldığından güçsüz düşer. Sarayın bekçisi ve sarayın önündeki köpek sürekli gıda aldığından onlar kuvvetlenip sarayın idaresini eline geçirirler. O zaman koskocaman sarayı kimin idaresine vermiş olursun aslan? Bekçinin ve köpeğin idaresine vermiş olsun. Doğru mu? Niye? İçeridekilere besin gitmedi. Dışarıdakiler rüşveti ala ala himayeyi ve idareyi ellerine aldılar. Tehsibi ahlak demek, buradaki saydığımız cihazatların tamamını yerli yerine oturtmaktır. Ne demek? Kalp sultanlığa oturacak. Akıl efendiliğe oturacak. Bekçi bekçiliğini bilecek. Kapıdaki köpek köpekliğini bilecek. Yani nefsin lezzet aldığı diğer argümanlar. Eğer bir insan bu saydığım şekilde dizilebilirse insan olur. Eğer bu diziliş insanda karışırsa hayvandan da aşağı olur. Bak çok ilginç bir şey. Yani insanlığın insanlığı etinden kemiğinden değil. Az önce saydığımız cihazların dizilişinden belli olur. Şimdi biz öncelikle bir insan sarayında kimin efendi olduğunu nasıl anlayacağız? Yani burada kapının önündeki bekçi köpeği mi efendi yoksa kalbinin kumandanı mı efendi? Nasıl anlayacağız? Şöyle anlayacağız. Bakacaksın o insan sarayı nereye gidiyorsa oradan belli olur. O insan sarayı affedersiniz hayvanca yerlere gidiyorsa, insanlığa yakışmayan günahlarla dolu yerlere gidiyorsa anlarsın ki efendilik kapının önündeki bekçiye ve köpeğe geçmiş. Ama o insan sarayı insana yakışan yerlere gidiyorsa, insanı kamil olmayan müsait yerlere gidiyorsa anlarsın ki o sarayın yönetimi kumandan olan kalpte, efendi olan akıldadır. Şimdi bazen hayatımızda o nefsi fark etmeden besliyoruz. Rüşveti alan kapıdaki bekçi ve köpek güçleniyor mu? Güçleniyor. Ne çıkıyor sarayda? İsyan çıkıyor sarayda. İçeriye yemek gitmiyor. Dışarıdakiler güçleniyor. İsyan çıktı mı? Çıktı sarayda. Bizim o isyanı bastırmamız lazım mı? Lazım. Ama kapıdaki bekçi ve köpeğe bizzat gücümüz yetmiyor bizim. Birebir de kapışamıyoruz. O zaman benim onların beslendiği ambarı yakmam lazım. Burada yardımcı kim geliyor biliyor musunuz? Ramazan ayı. Oruç bir geliyor. Bütün sarayın ayarı bozuk mu? Bozuk. Tehzibi ahlak lazım mı? Lazım. Oruç bir geliyor. Bir bakıyorum sarayın himayesi kapıdaki bekçiye ve kapının önünde duran bekçi köpeğine geçmiş. Diyorum ki benim bunlara birebir gücüm yetmiyor. Benim bunların beslendiği ambarı yakmam lazım. Ateşe vermem lazım diyorum. Çat bir ay boyunca oruç bir yetişiyor yardıma. Bunların ambarı telef oluyor. Güçleri yitirilince sarayın idaresi yeniden kumandan olan kalbe ve efendi olan akla geçiyor. Bu söylediğim ince ayarları sağlayan şeyin adı şehri Ramazan'dır. Şu Ramazan ayıdır. Çünkü bazen olmuyor mu arabanız ağır hasar olduğunda usta bir günde veriyor mu? Vermiyor. Ne diyor? Sen bunu bırak 4 hafta sonra gel diyor. Niye? Ayarlar çok birbirine girmiş. Doğru mu? Şimdi vücutta da ayarların bu kadar bozuk olduğunu bilen Allah Azze ve Celle
Sizin gücünüz tek başınıza yetmiyor. Ben size bir yardımcı göndereyim deyip şehr Ramazan'ı gönderiyor, Ramazan ayını. Ondan sonra ne oluyor? Buğday ambarını, onların beslendiği ambarı yakıyor. İsyan bastırılmış oluyor. Nasıl? Böyle bir şey olabilir mi ya? Şu oruçtaki hikmete bak. Orucun en son şeyi aç kalmak. Orucun altında o kadar yatan hikmetler var ki. Bir bilsek. Devam edelim mi abi? Nefsi insaniye gafletle kendini unutuyor. Kendini unutuyor ne demek biliyor musunuz? Yemeği unutmuyor ha, içmeyi de unutmuyor. Mahiyetten gaflet ediyor. Ben ne için yaratılmıştım onu unutuyor. Ne yapıyor? Hani çocuklar parkta oyun eder ya, annesinin eve ekmek al dediğini unutur ya. Nefis öyle bir şey işte. Unutmaya çok müsait. Değil mi? Zaten insan dediğin nisyanla aynı kökten çıkıyor. Değil mi? Nisyan ne demek? Unutmak demek. Nefis unutmaya çok müsait. Devam. Mahiyetindeki hadsiz aczi, nihayetsiz fakrı, gayet derecedeki kusurunu göremez ve görmek istemez. İki şey duydunuz. Görmez, görmek istemez. Bakın görmemek bir kusurdur. Başka bir olaydır. Ama görmek istememek başlı başına problemli bir hastalıktır. Buna tecahül denilir. Nefsin vuracağı en büyük vurgun görmek istememe noktasındadır. Çok ilginç değil mi? Şimdi nefiste şöyle bir özellik var. Nefsin her istediği verilenin Allah'tan olduğunu unutur. Kimin üstüne alır? Kendi üstüne alır. Kendi üstüne alınca kendini nasıl bilecek? Çok güçlü bilecek, malik bilecek. Şimdi babasının sürekli gücünden yararlanan bir çocuk düşünün. Vardır değil mi öyle? Çok yararlanmış ama devamında nankör olmuş. En son bir gün babasına dese kimsin sen ya? Bana ne faydan oldu dese. Ne olur baba? Üzülür. Baba orada akıllı davransak kızsa paranın musluğunu. Çocuk gitti mi sokaklara? Gitti. Su alacak? Para yok. Benzin alacak? Para yok. Canı ne çekti? Tantuni çekti. Yiyecek ama para yok. Ne der? Döner babasına, baba affet der, affet. Yanlış yaptım der. Neleri anlar biliyor musunuz? Hem babasının kıymetini anlar, hem de çocuk babasıyla kaim olup ayakta durabildiğini anlar. Şimdi bizim nefise sürekli verildiğinden unutuyor. Sürekli. Yeryüzü nimetlerle dolu. Unutuyoruz. Neyi unutuyoruz? Allah'ın o nimetleri verdiğini unutuyoruz. Ya bir patatesin 5000 çeşidi olur mu? Nimetin bolluğuna bakar mısınız? Gülün envai çeşidi olur mu? İnsanın, bu muhabbet ehli insanların bin bir çeşidi olur mu? Şu güzelliğe bak. Bu nimetlerin Allah'tan geldiğini unutmamızın sebebi fazlalığı oluyor. Daha sonra Allah Azze ve Celle musluğu kesince istiyorum, uzanamıyorum. Acıkıyorum, yiyemiyorum. Damağım yapışıyor, içemiyorum. Ne diyorum ondan sonra? Demek ki bunların sahibi Allah'mış ve ben onun vermesiyle mutlu oluyormuşum deyip asıl meseleyi anlamaya çalışıyorum. Şimdi bunu anlama kısmı çok elzem. Şu cümleyi tekrar söylemem lazım. İnsan her istediğine istediği anda ulaşırsa onları Allah'tan olduğunu unutur, kendinden bilir. Nefiste böyle bir özellik var. Peki ben onların Allah'tan geldiğini unutursam Allah Azze ve Celle'ye minnet de duymam, şükür de etmem, kulluk da kalmaz. Bakın en büyük vurgunlar bu cümlelerden çıkar. Kendi zekamla bu işleri yaptım. Doğru mu? Bunu diyen insanların akıbetine bakın, hep Allah'la ilişkisi berbat haldedir. Ben kendi gücümle bu işleri yaptım. Ya benim halamın oğullarını görmüyor musun? Biz bu işi çözdük. Şimdi buralarda insan sürekli kendinden bile bile kim olur? Firavun olur, Nemrut olur, Şeddat olur. Üçünden birisi olur değil mi? Şimdi ben Avrupa'dan gelen arkadaşlar oluyor böyle eğitim sektöründe. Onlarla bazen muhabbet ediyorum. Avrupa'da çocuklara ilk öğrettiği meseleler sen özgürsün, senin kararın, senin bedenin, senin geleceğin, senin. Sürekli bunları öğretiyorlar değil mi? Böyle miyiz peki aslında? Yani birisi güneşi doğurmasa ne olur halim? 1001 dönüm arazim var diyelim. Birisi yağmur yağdırmasa ne olur benim halim? Sen özgürsün. Şimdi evinizde küçük bir çocuk olsa, ateşe koşacak olsa, şöyle mi diyeceksiniz? Ya sen özgürsün, kafana göre takıl mı diyeceksiniz? Ateşe koşuyor ya. Peki bizim genç kardeşlerimizin ahvalde de böyle değil mi? Adam ateşe koşuyor ya. Ateşe koşuyor. Biz özgür değiliz. Biz Allah'a kulluğun içerisinde bir sultanlığın özgürlüğünü yaşamaktayız. Ama bunu unutuyoruz. Bu yüzden o insanları sen yaparsın, sen edersin, sen özgürsün, sen hürsün dediğin anda ona verebileceğin en büyük zararı veriyorsun. Hayır, biz bağımlıyız. Neye bağımlıyız? Biz Allah'ın inayetine bağımlıyız. Ya şu elimi kaldırma hareketimde vücudumun hangi kasları, hangi hücreleri, hangi sinir sistemi çalıştığını bilmeden yapıyorum. Ama şu elimi kaldırma hareketinde arkada muazzam faaliyetler dönmektedir. Demek ki bu muntazam işi yapan birisi var ve bu ben değilim. Demek ben kaldırmayı istiyorum
Ve bu kaldırma eylemini arkadan birisi yaratıyor. Allah Azze ve Celle yaratıyor. Ya şimdi elini kaldırmaktan aciz bir insan neyin hakimi olabilir ki? Soruyorum size. Ama bir insana demek verilebilecek en büyük ceza ne olacak? Özgürsün, hürsün, böyle böyle yetiştirmek oluyor. Ve ondan sonra o arkadaşlar 30, 35, 40'a geldiğinde psikolojisinin ne kadar bozuk ahvallerde olduğunu biz çok defa şahit oluyoruz. O yüzden insanlara tam o sobaya koşan çocuk gibi o meseleyi anlatmak lazım. Biz hürüz ama Allah kulluğun içerisinde bir hürüz. Şimdi şeytanın en büyük vurgunlarından bir tanesi şudur. Nefse şunu anlatmak ister. Sen müstakilsin. Yani müstakil ev var ya, oradan düşünün. Ne demek o? Bağımsız. Var mı yanla sağda solla bağın? Yok, müstakilsin. Bağın ayrı, bahçen ayrı, bostanın ayrı. Madem müstakilsin, kime hesap vereceksin? Kimseye hesap vermeyeceksin. Bakın şeytanın bu dediğine karşılık Risale-i Nur'da bir cümle geçiyor. Bir okumam lazım size. Ey insan, sen kendine malik değilsin. Evin sahibi sen değilsin ki müstakil olsun. Sen kudretin nihayetsiz bir kadir, rahmeti hadsiz bir rahim, Zat-ı Zülcelal'in memlüküsün. Neysin? Kulusun, kulu. Bu kadarsın. Şimdi bizim bunu anlamamız lazım. Ve bunu anlamakta da en önemli problemimiz ne biliyor musunuz? Tekrar başa alıp bağlayacağım. Bir şey devam etse lezzetini kaybeder. Şimdi nimetler devam ediyor. Ben kendimden biliyorum. Sonra diyorum ki ben kendime sahibim, kendime aidim diyorum. Allah da tam nefsimin eline düşecekken ne yapıyor? Ayar veriyor. Ayarı nereden veriyor? Hangi vanadan veriyor? Mide vanasından. Bir kapatıyor mu? Kapatıyor. Sarayın önündeki askerler rüşveti bırakıyor mu? Bırakıyor. O köpekler güçsüzleşiyor mu? Güçsüzleşiyor. Ambarlarını yaktık mı? Yaktık. Ardından bütün vücut ayarlarım, yani tehzib-i ahlak dediğimiz olay gerçekleşiyor mu? Gerçekleşiyor. Ondan sonra diyorum ki ya ben malik değil memlükmüşüm. Ben benim sahibim değilmişim. Allah'ın kuluymuşum diyorum. Bakın burada bize yardıma koşan ne biliyor musunuz? Ramazan ayının hissettirdiği acizlik. Gaflet perdesini paramparça ediyor. Muazzam bir hadise. Evet, buyurun devam edelim. Hem ne kadar zayıf ve zevale maruz ve musibetlere hedef bulunduğunu ve çabuk bozulur, dağılır, et ve kemikten ibaret olduğunu düşünmez. Adeta polattan Ne bir demek polat? vücudu, Çelik değil mi? Evet. adeta polattan bir vücudu var gibi layemütane kendini ebedi tahayyül eder gibi dünyaya saldırır. Şimdi nefis bozulma üzere olduğunu anlamak istemez. Çünkü nefiste bir hile, bir oyun vardır. Nedir? Tevehhümü ebediyet. Ben sonsuza kadar yaşayacağım diye bir kuruntusu vardır nefsin. O yüzden bozulduğunu bilmek istemez. Her istediğin olur, her istediğine ulaşırsın. Nefis bunların hepsini kendinden bilir. Ama öyle misin aslında? Değilsin. Senin öyle olmadığını hatırlamanı sağlayacak sana bir yardım lazım. Tam kendini demirden zannederken Allah senin haline acır, çat diye belinde fıtık çıkar. Öyle olur ya. Tam böyle kendini vazgeçilmez zannederken Allah halini acır. Bir gün bir arkadaşın der ki tepen açılmış, saçın dökülüyor. Tam böyle kendini polattan, demirden zannederken uzaktaki tabelayı okuyamadığını fark edersin. Gözler gider, ciğer gider, kulak duymaz. Bir mikroba yenilip perişan hallere düşersin. Bu Allah'ın seninle ilgilendiğinin en büyük göstergesi. Neden? Sana hakikatini gösteriyor çünkü. Şimdi bir insanın 11 ay boyunca Allah'a artistlik yaptıktan sonraki en büyük kurtarıcısı da kim oluyor biliyor musunuz? Ramazan ayı oluyor. Bakın sahurdaki halinizle ikindideki halinize bakın. Sahurda nasılsın? Polat gibi, değil mi? Demirdensin. İkindide ne oluyorsun? Ya şu yastığı alır mısın? Vallahi gücüm yok. Değil mi? Bel bükülmüş, he? Gözler dönmüş, bulanmış, değil mi? Görüyorsun, yıllardır tanıdığın abinin adını karıştırıyorsun. Aa abi sen miydin diye. Niye? Acizliğini hissettiriyor sana. Ve diyorsun ki ben etten, kemiktenmişim diyorsun. Biraz daha bu hal devam etse et kemiği de görmezsin. Ben ruhtanmışım. Benim sonsuza bakan yanım ruh ve ruhuma takılı cihazlarmış diyeceksin. Şiddet bir hırs ve tamah ile ve şiddetli alaka ve muhabbet ile dünyaya atılır. Dünyaya hırs ve tamah, doymuyoruz. Niye doymuyoruz? Sonsuz dünyada yaşayacağımızı zannediyoruz ya, o yüzden doymuyoruz. Ama oruç geliyor, acizliğini bildiriyor, dünyada geçiciymiş diyorsun. Hırstan ve tamahdan kurtuluyorsun. Her lezzetli ve menfaatli şeylere bağlanır. Hem kendini kemali şefkatle terbiye eden Halık'ını unutur. Hem neticeyi hayatını ve hayat-ı uhreviyesini düşünmez. Bir dakika dursana o cümleden önce.
Allah'ı neden unutuyordu asker? Sürekli nimet gelirse nimetin Allah'tan olduğunu unutuyor. Ramazan'ın esprisi bu zaten. Kilidi vuruyor. Nefiste problem o. Nankör çocuk gibi dedik değil mi? Hatta bir şiir var. Diyor ki cihan ara, cihan içredir. Arayı bilmezler. O mahiler ki, o balıklar ki derya içredir, deryayı bilmezler. Balık yüzdüğü denizi bilmez. Niye bilmez? Denizin içinde olduğu için bilmez. Ne zaman balığı sudan çıkarırsın, susuz kaldığını o zaman anlar. Bu bir espri yani, bu sünnetullah. Biz de balık gibi hep nimetin içinde olduğumuzda suyun yani nimetin içinde olduğumuzu hissedemiyoruz. Allah Azze ve Celle bir ay sudan çekip alınca benim denizim neredeymiş? Denizi veren neredeymiş? Bunları sorgulamaya başlıyorum. Bakın şu denklemleri anlamazsanız gaflet zamanında yardıma gelmez. Ben söyleyeyim size. Bir gün mutfakta iş yaparken elini keseceksin, sonra buradan formül yardımına gelecek. Yoksa anlamamışsın demek. Malumat demek bu iş. Devam et. Hem neticeyi hayatını ve hayatı uhreviyesini düşünmez, ahlak-ı seyyiye içinde yuvarlanır. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç, en gafillere ve mütemerritlere zaafını ve aczini ve fakrını ihsas ediyor. İhsas ne demek? Hissettirmek. Bakın orucun esprisi çok ilginç. Fakirin fakir olduğunu herkes biliyor. Ama fakirliğin ne olduğunu herkes bilmiyor. Orada kim yetişiyor yardıma? Oruç yetişiyor. Sana onu bilmekten hissetmeye yani bilince dönüştürüyor. Sen böyle bir hali yaşayınca böyle bir hali yaşayanların ne durumda olduğunu daha iyi ihsas yani hissediyorsun. Allah Allah. İşte bu hissi sana hediye eden şehri Ramazan'dır. Muazzam değil mi? Devam edelim. Açlık vasıtasıyla midesini düşünüyor. Midesindeki ihtiyacını anlar. Zayıf vücudu ne derece çürük olduğunu hatırlıyor. İftara yakın boynun bükülüyor. Tam ne tavrı? Kulluk tavrı. Ve ne olduğunu anlıyorsun? Zayıf olduğunu, polattan, demirden olmadığını değil mi? Şimdi senin orada boynun bükülüyor ya, bir ay boyunca boynu bükülen bir adamın kapıdaki askeri ve o bekçi köpeklerinden isyan bekleme gelmez. Niye? Güç yok ki gelsin. Güç olsa senin dik duruşunda olurdu, doğru mu? Senin boynun bükülmüşse onların da içeride ambarı yanmış demektir. Böyle bir nefiste Allah'ın izniyle isyan çıkmaz. Buyur. Ne derece merhamete ve şefkate muhtaç olduğunu derk eder. Ya boynu bükükken hissediyor bunları değil mi? Evet. Nefsin firavunluğunu bırakıp kemali acz ve fakr ile dergâh-ı ilahiyeye iltica bir arzu hisseder ve bir şükrü manevi eliyle rahmet kapısını çalmaya hazırlanır. Eğer gaflet kalbini bozmamışsa. Allah Allah. Nasıl bir şükürle o kapıyı çalacak? Manevi bir şükürle. Bakın şimdi. Namazın bir maddesi vardır, bir de manası vardır. Secde, rükû, kıraat bunlar nedir namazın? Maddesidir. Kainattaki büyüklükleri görüp Allah'ın yüceliğini anladığında Allahu Ekber dersin. Hayret verici olayları, icraatları gördüğünde Subhanallah dersin. O nimetler yağınca elhamdülillah dersin. Bu da namazın neyidir? Manasıdır, ruhudur. Ruhsuz beden yani ceset hiçbir işe yaramazsa bu eylemlerde de bir madde bir mana vardır. İkisi evlenmeden bir işe yaramaz. Şimdi oruçta da böyle bir şey var. Orucun maddesi ne biliyor musunuz? Çok basit aslında. Ne abi? Maddesi. Sadece maddesi. Bu kadar. Orucun maddesi açlık. Peki orucun manası ne biliyor musunuz? Allah'ım sana ne kadar ihtiyacım olduğunu şimdi hissettim. Peki o ihtiyacını hissedersen Allah Azze ve Celle'ye iştiyakın artar. İştiyakın artarsa muhabbetin artar. Muhabbetin artarsa aşkın artar. Ve işin sonunda sende bir şükür fabrikası var. Şükür fabrikası devreye girer. Allah'ım ben senin var etmenle varmışım deyip muazzam bir kulluk ortaya çıkar. Son bitireceğim ama bu bitirişim çok önemli. Bu cümleyi biraz tefekkür ettiğinizde üf diyeceksiniz. İnkarın en büyük sebebi ülfet ve alışkanlıktır. Alışkanlık dediğiniz şey cehaletle aynı şeydir. Bu yüzden Risale-i Nur'da Üstad Hazretleri der ki ülfeti yani alışkanlığı yani cehaleti ilim telakki ettiler, ilim zannettiler der. Alışkanlıktan daha büyük bir cehalet yoktur. İnsan bir şeye özellikle nimetlere alıştı mı hem anlamını yitirir hem şaşırmasını yitirir. Bu derin gaflete düşmeyelim, şaşırmamızı, muhabbetimizi yitirmeyelim diye en büyük yardımcılardan bir tanesi
şehri Ramazan'ın midemize kilit vurmasıdır. Yani sen Ramazan ayında maddeten aç kalaraktan mana olarak ilerideki şirk hastalığından bile kurtulmuş oluyorsun, biliyor musun? Anladınız mı? Bende tefekkür çok yer etti de herkes de farklı farklı eder. Kiminde daha çok, kiminde daha az. Ama şurayı umarım toplu anlamışızdır. Ülfet ve alışkanlık cehaletin ta kendisidir. Bazen sen sinek anlatıyorsun, adam bu sineği niye şaşırıyorsun diyor. Akrep çekmeye gidiyorlar. Akreple ilgili bir şey olunca adam ben bunu yapmasam olmaz ki diyor. Mesela o akrebin özelliklerine şaşıramıyor. Niye biliyor musun? Saf cahillik, başka bir şey değil. Bakın ülfeti ilim telakki ettiler cümlesi bence bir boy daha mana atladı. Alışkanlık cehaletin en zirve noktalarından birisidir. Bu yüzden üslubu Kur'an'a baktığınızda insanların sık görüp alıştığı şeylerin mucize olduğunu beyan eden çok ayet göreceksiniz. Yıldızların, ayların, güneşin. Bir çölde en çok görülen argümanlardır bunlar. Muazzam bir detay. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.